Merhabalar sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa, ay burcu Boğa olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Boğa burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım bir hafta içinde 8 Mayıs ve sonrası arkadaşlar seni neler bekliyor sevgili Boğa burcu. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. İlk kartımı aldım. Şimdi Joker kartı bir bakalım. Yani açılır mı? Tamam, açalım arkadaşlar. Kartlarımızın hepsini açalım ve bu şekilde devam edelim. Şimdi bu hafta öncelikle korkularınla yüzleşeceğim bir hafta olacak sevgili Boğa burcu. Ve burada şu durumu iyice bir görelim. Bence kartların hepsini açalım arkadaşlar. Biraz tuhaf bir şey çıktı açıkçası. Bakalım. Tılsım yedilisi 8, 7. Son kartlarımızı açalım. Direkt şey geldi ya, hani eski dostlar düşman oldu gibi bir durum geldi yani şu an. Hatta başlığa da onu koyarız arkadaşlar. 7-7-7'den gidiyoruz sevgili Boğa burcu. Peki. Son kartlarımızı alıyorum. Kılıç yedilisi, değnek dörtlüsü, bakalım. Gerçekten de öyle yani arkadaşlar. Özellikle ateş gruplarına ve hava gruplarına dikkat edin ama hava gruplarında daha çok ikizler var gibi. Ama hani burada burç çok önemli değil arkadaşlar tarotta, biliyorsunuz. Sadece yardımcı olabilmesi için söylüyorum. Yani etrafında Koç, Aslan, Yay vardır. Dostundur, Koç, Aslan, Yay vardır, düşmanındır. Hani onu destek olması için söylüyorum açıkçası. Evet, direkt burada sevgili Boğa burcu. Öncelikle uyarılardan bahsedeceğim ama bir kart daha alacağım arkadaşlar. Boğalarda gerçekten çok böyle bir enteresan çıktı diyebilirim. Kupa dokuzlusu, tılsım ası çok güzel, arttırıyorum. Tamam, burası çok güzel. Ama şimdi o zaman başlayalım. Destenin altında da ermiş kartı gelmiş. Boğa, Başak, Oğlak burçlarından alacağın çok güzel destek var sevgili Boğa burcu. Şimdi öncelikle dikkat etmen gereken etkiler. Aldatılma, kandırılma, ihanet, bunlara karşı dikkat et ama bunlar yeni bir konu değil. Yeni bir konu değil. Öncesinden de bildiğin, farkına vardın. Hani şey deriz ya, işte birlikte yedik, birlikte içtik. Hani biz seninle dostuk. İşte ne bileyim, birlikte kayağa gittik, birlikte şunu yaptık, bunu yaptık. Burada birilerinin sana karşı inanılmaz bir kıskançlığı var diyebilirim açıkçası. Yani burada kılıç yedilisi, kılıç üçlüsü sevgili Boğa burcu. Dediğim gibi arkadaşlar, özellikle hava grupları ama hani onun altını çizdim. Çizmeme rağmen bazı arkadaşlar hani böyle çok fazla odaklanamıyor, odaklanamadan mı dinliyor bilmiyorum ama öyle arkadaşlar. Hava gruplarına ve ateş gruplarına lütfen çok dikkat edin. Yine altını çizelim. Hayatında yay vardır, dostundur, yay vardır, düşmanındır. Durumuna göre al. Ama bunlar daha çok senin bildiğin insanlar ve bildiğin kişiler. Bilmediğin kişiler de olabilir ama daha çok bildiğin, hani burada gerçekten bir hayal kırıklığına uğramak var sevgili Boğa burcu. Önümüzdeki 7 ve 8 günlük süre içerisinde. Şimdi burada senin bolluğun, bereketin çok yüksek olacak ama şunu söylemek istiyorum. Önce uyarılardan bahsedeceğim. Burçları söyledim. Bak, kimlerden destek gelecek biliyor musun? Boğa, Başak, Oğlak, Yay burçlarından destek gelecek. Aslanlardan destek gelebilir. Ama dediğim gibi bir tane aslan yok, bir tane yay yok. Ona göre alın. Yani tek bir burçtan ibaret değiliz. Karakter meselesi diyelim. Bir de hava grupları, çok küçük de su grubu var. Ama dediğim gibi bunlar dağılabilir. Şimdi burada bir hayal kırıklığı, bir üzüntü. Kalp ile ilgili sağlık konularına dikkat et. Bu eğer senin, çünkü bak enerji okuması yapıyoruz ya arkadaşlar. Yani herkese bireysel olarak alacağı etki farklılık gösterir. Yani şimdi burada kalple ilgili kötü alışkanlıkların vardır. Belki de sen kendi kendine ihanet ediyorsundur. Ama burada daha çok etraftan. Çünkü burada bir yıkım var. Yani bir yıkım var. Aile içerisinde çözülmesi gereken sorunlar, sıkıntılar varsa bunları çözebilirsin. Ama ne yaparsan yap, ne yaparsan yap, akıllandıramadığın ya da üstesinden gelemediğim bazı kişiler, durumlar var sevgili Boğa burcu. Burada gerçekten bunu söyle, bu çok güzel bir başlık oldu bence. Eski dostlar düşman oldu. Yedik, içtik, ayrı düştük gibi bir konu var açıkçası. Bunlara karşı dikkat et. Bunun genelinde de yaptığın alışverişler olmak üzere iletişim dili, her duyduğuna inanma, bir şeylerin senden çalınması, aklının, fikrinin, bereketinin çalınması, bir kıskançlık var yani burada. Alavere dalavere, yani kılıç yedilisi, arkandan dönen işler. Bunları öğreneceksin. Çünkü burada hani
Bilmediğin bir şey değil. Zaten hali hazırda bildiğin, öncesinde yaşadığın, hissettiğin bir durum. Ama bir şeyler açığa çıkacak arkadaşlar. Yani başlangıç o kadar enteresan ki her şey böyle pat 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 önüne dökülebilir ve bu senin güzel kalbini birazcık üzebilir açıkçası sevgili Boğa burcu. Buna karşı dikkat et. Bunun dışında bu uyarıların dışında kalp sağlığına dikkat et dedik. Dediğim gibi bu eğer kötü alışkanlıkların varsa kalple ilgili ufak tefek işte kalp sıkışması olabilir. Hani uyarı amaçlı söylüyorum. Ya da hani bu kalbin kırıldığı için. Çünkü burada bayağı bir aldatılma var. Yani başkalarının senin hayatına müdahale etmesi var. Senin özgürlüğünü kısıtlaması var. İletişimsel olarak da sana çelme takmak diyelim, yani böyle hani işleri aksasın, ilerlemesin gibi durumlar söz konusu. Şimdi burada kariyerle ilgili, ama kariyere geçmeden önce yakın çevreyle ilgili yapılacak bir toplantı, bir görüşme var sevgili Boğa burcu. İş hayatın, ailenle ilgili konular, iletişim halinde olduğun kişiler. Diyeceksin ki artık burada her şey açığa çıktı. Ben görmem gerekeni gördüm. Hani artık bütün kozlarımızı paylaştık mı denir. Öyle bir şey vardı arkadaşlar. Burada hani bitirmen gerekeni bitiriyorsun. Ve diyor ki sen bunu yaparken birazcık kurnaz olman da çok önemli. Bak burada birileri seni bayağı gözetliyorlar. Ne yapmış, ne yemiş, ne içmiş, ne giymiş, nereye gitmiş, nereden gelmiş, ne söylemiş, biz de onu yapalım gibi gibi, anlatabiliyor muyum? Bunlara karşı dikkat et. Bunlara karşı senin de birazcık kurnaz ve uyanık olman lazım diyor açıkçası sevgili Boğa burcu. Bununla birlikte şimdi uyarılarımızı yaptık, hani bunlar çok önemli değil. Burada diyor ki bak sen keyfine bak ya. Sen keyfine bak diyor. Keyfine bak, ama zaten bu seninle uğraşan insanlar ne biliyor musun? Bak senin keyfinde gözü olan insanlar. Yani çok egoist, bencil. Hani sen kazanıyorsun ama onlar kazanıyormuş gibi gösteren insanlar. Bunlara karşı dikkat et açıkçası. Kavga, gürültü, bunlardan uzak dur. Çok küçük etki ama hani çok güzel bir söz vardır yani, kullanıyorum sürekli. Sinek küçük ama mide bulandırır. Sinekleri seviyoruz yani, bütün yaratılan her şeyi çok seviyoruz. Ama buna karşı dikkat et. Bunun dışında beklediğin haberler varsa bunlar sana gelecek. Özellikle para konularında. Şimdi burada para konularında evet çok şanslısın. Yani burada güzel bir paranın eline geçmesi, duygusal bir adım. Özellikle birinden, yani bir kişiden. Bu kişi hava grubu olabilir, toprak grubu olabilir, su grubu olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi burçlar hiç önemli değil. Sadece destek amaçlı söylüyorum. Burada senin eline güzel yüklü miktarda bir para gelecek. Yani para konuları çok şanslısın. Para konularında çok 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 şanslısın. Güzel kazançlar gelecek ve burada birilerinin sana hem duygularıyla hem de maddesel olarak da gelmesi var açıkçası. Ya arkadaşlar bu ne ya? Gerçekten. Ya burası çok güzel ama yani bu hafta sadece şunu aldım ya. Senin yaratıcı tarafın çok yüksek. Olaylar ne kadar karışık olursa olsun olayların üzerine gidebilme, bunları toparlayabilme, yeni başlangıçlar yapabilme hayatın her noktasında. Yeni işe başlama, yeni eğitime başlama, belki yeni bir ilişkiye başlamak olabilir. İlişkisi olmayanlar ya da hayatında ilişkisiyle ilgili gerçekten çok ağır sınavlar veren arkadaşlarım. Özellikle seni kandıran, seni manipüle eden kişiyle aylarca, belki yıllarca uğraşmış olabilirsin. Ama artık burada bir şeyler patır patır sapır sapır dökülecek diyor sevgili Boğa burcu. Sen kendin de fark edemediğini fark edeceksin. Belki burada ya ben ne kadar safmışım diyebilirsin. Ya da buna ne yaptım ben bunu? Sevgideki eksikliğini ya da fazla vericilikteki eksikliğini, kendinle ilgili eksikliğini, hani o çok yüksek noktada olma ile çok alt noktada olma arasında hani bir dengesizlik varsa seninle ilgili, bunu da fark edeceksin. Ama bunun dışında olaylar gayet güzel. Bir de böyle bir çok hafif isteksizlik olabilir ama bu ayın 12'sinden sonra düzelecek. Zaten 8 Mayıs ve sonrasındaki bir haftalık süreci aldık. 8, 9, 10, 11... Yani önümüzdeki 2-3 gün sonra düzelecek diyelim sevgili Boğa burcu. Bunun dışında kutlamalara, etkinliklere, organizasyonlara katılabilirsin. Bu herkes kendi durumuna göre alsın. Bir pikniğe katılmak da olabilir. Bir etkinliğe katılmak da olabilir. Ama ben senin burada bir şey başlattığını görüyorum. Yani tılsım sekizlisiyle birlikte. Yani sen burada bir iş başlatıyorsun ve o kadar çok mücadele veriyorsun ki. Bak geçtiğimiz 7'li vadelerdir. 7 ay, 7 hafta arkadaşlar.
Toprak çok baskın olduğu için özellikle iş konuları ile ilgili bazılarınızın 7 yıllık bir süreç de olabilir. Emek verdiğin, çalıştığın, ürettiğin bir konuyla ilgili çok güzel bir kazanç elde edeceksin. Ve burada yeni bir şeyler kurmak var arkadaşlar. Yeni bir şeyler kurmak, ama şunu da söylemem lazım ki bakın. Yani bu ilişki konularına çok hassasım da, ilişkisi olanlar, hani dedim ya, bazılarınız gerçekten çok manipüle edilmiş, aldatılmış, kandırılmış olabilirsiniz. Evli de olabilirsiniz, ilişkiniz de olabilir. Ya burada gitmeyen bir şeyleri sen bitiriyorsun. Zaten hani açığa çıkıyor her şey. Açığa çıkıyor. Yani burada senin hayatının düzeniyle ilgili, ailenle ilgili, ev hayatınla ilgili. Burada neyi gözden kaçırdıysan senin önüne çıkacak ve burada senin dengeni bozmak isteyen kişiler var açıkçası. Fakat ne olursa olsun senin hayatına sürprizler geliyor. Bak, diyor ki burada bir şeyler açığa çıkacak. Birazcık üzüleceksin, birazcık kırılacaksın. Bir şeyler evet bitecek. Kariyerin, ailenle ilgili, ilişkiyle ilgili. Bakın hani o ufak bir tatsızlık da olabilir bu sadece. Yani bir enerjileri okuyoruz çünkü. Bireysel olarak herkesin hayatında farklılık gösterecektir. Ama diyor ki bak, arka planda çalışan senin için çok güzel sürprizler var. Çok güzel bereket var. Sağlığına birazcık dikkat et. Ufak tefek tatsız haberler olabilir. Bu seni birazcık düşündürebilir. Hani böyle, mesela bu 8 Mayıs'ta da olabilir ya. Bugün, yarın özellikle arkadaşlar. Bugün, yarın ve hani önümüzdeki ya bu 3 günlük süre içerisinde sadece. Böyle birazcık hani geri çekilmek isteyebilirsin. Hevesin tükendi mi acaba diyebilirsin, ama bu da senin için ya sağlıkla ilgili zaten hani şüphelendiğin ya da seni rahatsız eden durumlar varsa mutlaka uzman bir doktora gözük. Check-up yaptırabilirsin. Kontrollerini yaptır. Bunun dışında keyfin gayet yerinde. Gerçekten böyle hani günün sonunda çok mutluyum, çok keyifliyim. Gerçekten neşem, keyfim yerine geldi diyebileceğim bir konu söz konusu olacak. Burada arkadaşlar Yay, Boğa, Başak, Oğlak ve Terazi. Burçları söylüyorum ama bakın yine altını çiziyorum. Bir tane yok. Bir tane yok. Yani bir tane terazi yok hayatınızda. Bu böyle bakın. Yedili ve dörtlü vadeler. Hafta, ay, yıl olarak alın, daha çok uzun vadeyi verdi. Yarım kalan bir ilişki, yarım kalan bir iş, yarım kalan bir proje varsa bu bir haftalık süre içerisinde yeniden bir şeyler açığa çıkacak diyor. Yani bir konuşma, bir görüşme. Bundan da ziyade sadece şu konuda sana şunu söylemek istiyorum. Bak, iş yerinde de bir husumet, bir tatsızlık, ev ortamında, birlikte iletişim halinde olduğun, iş yaptığın kişiler olabilir. Ama ne olursa olsun, yani buradaki olay ne olursa olsun, için gönlün rahat olsun. Sen kavgadan, gürültüden, negatif enerjiden, kötü düşünceden uzak dur. Evet, birazcık kalbin kırılacak ama burada senin için hazırlanan o kadar güzel bir sürpriz var ki. Ve bu sürpriz seni maddi olarak da manevi olarak da doyuma ulaştıracak ve gerçekten çok mutlu edecek. Yani burada güzel bir şans, özellikle parada çok güzel bir şans var. Ve burada dış görünüşünü değiştirmek isteyebilirsin. Hani böyle imajımı yeniledim deriz ya. Mesela daha öncekinden çok daha farklı giyinmek isteyebilirsin. Enerjin zaten çok 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 yüksek sevgili Boğa burcu. Sadece ilişkilerde, ama bunlar dediğim gibi hani bilmediğin kişiler değil. Zaten hali hazırda sana tatsızlık ve huzursuzluk veren kişiler senin huzurunu, keyfini birazcık kaçırmak isteyebilir. Buna dikkat et. Bunun dışında başka bir sorun yok açıkçası. Peki bakalım diğer desteden Boğa burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Tilki, bakın. Şimdi bu tilki kartı tam da kılıç yedilisini anlatır arkadaşlar. Kurnazlık, bak az önce ne söylemiştim? Sen de bu şekilde kurtulabilirsin buradan demiştim ya. Kurnazlık, keskin zeka, yalan, arkadan iş çevirme. Yani kim senin arkandan nasıl iş çeviriyorsa bunlar tek tek açığa çıkacak. Ağaç, iyi sağlık, kökleri sağlam birliktelikler, kuvvetli aile bağları. Burada özellikle ailesiyle alakalı sorunları olan arkadaşların varsa, ailenden, yani aslında senin ailen kim? Sana aile gibi davranan kimler? Bunları böyle esas alıp yoluna bu şekilde devam edebilirsin sevgili Boğa burcu. Gökkuşağı, sıkıntılı bir sürecin sonuna gelmek, kaostan sonra gelen refah ve iyileşmek. Evet, burada bir sıkıntı var ama az önce bir şey söylemiştim ya, arka planda senin için çalışan çok güzel bir sürpriz. Çok güzel bir hediye var. Bak burada da ne diyor? Kaostan sonra gelen refah ve iyileşmek diyor sevgili Boğa burcu.
Son 2 tane daha alalım arkadaşlar. Bakalım ve maske. İkiyüzlülük. İşte bu yani. İkiyüzlülük, sahte gülüşler, yüzüne gülüp arkandan farklı düşünülmesi, bazı böyle yalan yanlış dedikodular da olabilir. Bunlara karşı dikkat et, hiç duyma bile. Ve yin yang, enerjisel uyum, istikrar ve dengeli tutumlar. Son bir kart aldım ve aslan. Kendine güvenmek. Zaten dedim ya, senin enerji potansiyelin yüksek olacak ve kendine oldukça güveneceksin. Kendine güvenmek, güç ve cesaret, olayları yönetmek dedi. Bir tane daha alacağım. Zaten öyle başlıyorsun yani, ama bakın üzüntü. Sıkıntıların içinde boğulmak, ruhun daralması, dert ve keder. İşte tam da anlattığım şey yani. Diğer bu kartlar da bizi destekledi arkadaşlar. Evet, burada bir sıkıntı var ama arka planda senin için çalışan, yani iyi ki de olmuş diyebilirsin. Sıkıntılı bir sürecin sonuna gelmek, kaostan sonra gelen refah ve iyileşmek. Tek yapman gereken buradaki bu durumu çok iyi toparlamak, çok iyi idare etmek. Ne kendini üz ne de saçma sapan olayların içine hiç girme sevgili Boğa burcu. Burada dedi yani, keyfine bak. Yani kendine zaman ayır, kendine vakit geçir, görme, duyma, işitme, kendin için bir şeyler yap dedi. Peki sevgili Boğa burcu, enerjiler bu şekildeydi. Bu hafta bana bolluğu ve bereketiyle geliyor yazabilirsin yorum kısmına, güzel enerjileri almak için. Ya da sadece mavi yeşil kalp koyabilirsin ya da sadece güneş koyabilirsin. Sen ne istersen onu yazabilirsin. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere.